Herkese selamlar. Önceki videolarımızda Kur'an'dan delillerle salat kelimesinin namaz olamayacağını açıklamıştık. Kur'an'da namaz olduğu iddiasında olanların en temel dayanaklarından biri, Kur'an'da abdest denen namaz öncesinde hazırlık amacıyla ellerimizi ve ayaklarımızı belirli bir şekilde yıkamayı içeren detaylı bir tarifin var olduğu iddiası. Eğer Kur'an'da namaz yoksa, o halde 5. sure 6. ayet aslında neden bahsediyor? Bu kavramı şimdi detaylı ele alacağız. Gerçekten Kur'an'da abdest denen yıkanma tarifi var mı? Kur'an'ın indirildiği zamanlarda insanlar ellerini ve ayaklarını nasıl yıkayacaklarını bilmiyorlar mıydı? Allah'ın gelip onlara bu çok temel eylemi öğretmesi mi gerekiyordu? Var olan ve var olacak her şeyin yaratıcısının rehberlik kitabında ayrıntılı yıkama talimatları vermesinin gerçekten gerekli olduğunu mu öne sürüyoruz? Sizce bu yaklaşım Allah'a ve onun layık olduğu saygıya gerçekten hakkını veriyor mu? Bu size tuhaf geliyor mu yoksa sadece bana mı öyle geliyor? Allah içsel benliğe, kalbe ve zihne mi yoksa sadece fiziksel bedene mi hitap ediyor? Her ritüel ibadetten önce abdest almamız gerektiği söylenir. Peki Allah bunu nihai rehberlik kitabında gerçekten açıkça belirtti mi? Allah böyle bir şey söyledi mi? Bu ayetin geleneksel çevirisi Diyanet İşleri çevirisinde şöyledir. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mes edin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Bu çeviriyi okurken kulağa ne kadar tuhaf geldiği dikkatimi çekiyor. Açık bir zihinle dinleyen herkesin muhtemelen aklına birçok haklı soru gelecektir. İşte bu ayetin geleneksel çevirisiyle ilk karşılaştığımda aklıma gelen sorulardan bazıları. Ayet, kişi her ibadete kalktığında abdest alınması gerektiğini öne sürüyor. Eğer öyleyse namaz kılan insanlar neden abdestim var diyerek bir sonraki namazda da tekrar abdest almaya gerek duymuyor? Kur'an'da neden abdest diye bir kelime yok? Neden bu tarif için Farsça bir kelime kullanılıyor? Ayet, ey iman edenler diye başlıyor. Hem erkeklere hem de kadınlara hitap ediyor demektir. Allah Kur'an'da sadece erkeklere hitap etmez. Tüm insanlara ve cinlere hitap eder. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın. Ancak cinsel temastan bahsederken neden kadınlara dokunmaktan bahsediyor? Kadın erkeğe dokunursa ne olacak? Ayeti okuyanlar için bu durum bir kadının başka kadınlarla da cinsel eylemlerde bulunabileceğine mi işaret ediyor? Bu ayeti okuyan eşiniz, kızınız bu ayeti nasıl anlamalı ve uygulamalı? O dönem Arapları cinsel ilişkiden veya tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra temizlik yapmaları gerektiği konusunda ritüel bir namaza katılmadan önce açık hatırlatmalara ihtiyaç duyacak kadar bilgisizler miydi? Eğer öyleyse bu yönlendirme bugün hala geçerli mi? Günümüzde çoğu insan kişisel hijyenin önemini kavramış durumdadır. O halde bu ayetin hükmü günümüzde nedir? Allah ileride bir önemi olmayacak ayet indirmiş olabilir mi? Ayette eller dirseklere kadar yıkayın diyor. Benim bildiğim bileklere kadar olan kısmı el denir. Omzuna kadar olan kısma tör denir. Allah neden elleri dirseklere kadar uzatarak tarif ediyor? Ayette önce yüz, sonra eller dirseklere kadar yıkansın diyor. Sizce eller temizlenmeden yüzün yıkanmasının istenmesi tuhaf değil mi? Gelenekçilerin uyguladığı abdeste neden önce eller dirseklere kadar yıkanır? Neden önce yüzlerini yıkamıyorlar? Ellerinize su değmeden yüzünüzü yıkamayı başarabilir misiniz? Eğer başaramayacaksınız bu ayetin tercümesinde bariz bir hata olduğu size de açık değil mi? Ayette su bulamazsanız toprakla temizlenmekten bahis eder. Toprak temizlenme aracı mı? Toprakla temizlenmeyi denediniz mi hiç? Ellerindeki kiri toprakla temizlemeyi başaran var mı bugüne kadar? Elinizi toprağa sürerseniz daha fazla kirlenirsiniz. Bu herkesin bildiği bir gerçektir. O halde Allah'ın burada başka bir şeyden bahis ediyor olabileceğini düşünmek kadar aklı selim bir karar olamaz. Mesih etmek ne demektir? Elini ıslatıp başına ve ayağına sürerek nasıl bir temizlik sağlamış oluyorsun? Ayrıca su yoksa toprakla mesih etmek, tozlu toprağı başına ve ayağına sürmek demek mi? Öyleyse bu nasıl bir temizlik anlayışı? Dahası eğer bu temizliğin yani abdestin amacı cemaatle kılınacak namaza hazırlanmaksa tek başına namaz kılarken de abdest almak gerekir mi? İnsan yalnız başınayken neden bu sürece ihtiyaç duysun ki? Son olarak Allah bu ayette nimetini tamamlamaktan söz ediyor. Bu ne anlama geliyor? Acaba kastedilen şey Allah'ın el ve ayakların yıkanmasına dair talimatlarının büyük bir nimet olduğu mudur? Yoksa bu ayetin mesajını yanlış yorumlayıp Allah'a hak ettiği saygıyı göstermekte kusur mu ediyoruz?
Görünüşe göre Allah'ı sanki temel hijyen kurallarını unutacakmışız gibi namaz için bir araya gelmeden önce temizlenmemizi hatırlatmak zorunda olan talepkar bir figür konumuna indirgemişiz. Şüphesiz Allah güçlü ve kudretlidir. Ancak biz onu sabah içtimasına katılmadan önce yıkanmaları ve düzgün görünmeleri gerektiğini hatırlatan katı bir efendi ve takipçilerini de daha olgunlaşamamış, sabah kalktığında yıkanmayı, temizlenmeyi bilmeyen, temel ihtiyaçları için bile yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir grup kimse konumuna indirgemişiz sanki. Bu slaytta 5. sure 6. ayetin Arapça metni kelime kelime çözülüyor. Bağlaçlar, şart ekleri ve zaman bildiren ifadeler işaretlenmiş durumda. Amaç, cümlenin mantıksal iskeletini görmek. Hangi durumda, hangi eylem tetikleniyor? Böylece ayetin yalnızca ritüel bir yıkanma tarifi değil, koşullu bir toplumsal düzenleme olabileceğini daha net analiz edebiliyoruz. Burada net bir yapı var. Bir dizi, eğer, o halde, şart, sonuç ifadesi ve ardından gelen bu talimatların amacı. Örneğin ayet, geleneksel anlayışa göre bir grup erkek ve kadına hitap ederek namazla ilgili bir eylemin yerine getirilmesi için koşullar belirtiyor. Eğer belirli bir durumdaysanız, o zaman bu eylemi gerçekleştirmeniz gerekir gibi. Belirli koşullarla karşılaşmanız halinde ise başka bir şey yapmanız gerektiğini gösteren istisnalar da belirtilmiştir. Nihayetinde Allah, üzerimize ağır bir yük yüklemek istemediğini, aksine nimetini tamamlamayı amaçladığını hatırlatır. Mantıksal analizde ayetin iskeletini sadece bağlaç ve şart ifadeleriyle çıkarıyoruz. Zaman, şu halde ve eğer yahut sonra gibi unsurlar metnin aslında bir davranış zinciri tanımladığını gösteriyor. Bu yapı, ayetin tek boyutlu bir yıkanma talimatından ziyade koşullu bir toplumsal düzenleme içerdiğine işaret ediyor. Şimdi ayetin hitap cümlesiyle başlayalım. Ya eyyühellezine amenu. Geleneksel olarak ey iman edenler diye çevrilen bu ifade, kök anlamı itibarıyla güven veren ve güvenliği sağlayan demektir. Böylece ayetin hedef kitlesi, toplumsal güveni inşa etmeyi üstlenen sorumlu bireyler olarak tanımlanmış olur. Kur'an'da mümin kavramının anlamını açıklayan video serimizi izlediyseniz, mümin kelimesinin güvenliği sağlayanlar olduğunu Kur'an'dan delillerle açıklamıştık. Bu nedenle burada Allah'ın hitabı güvenliği sağlayanlar ve barışı tesis edenlere yöneliktir. İnananlara, kalben tasdik edenlere değil. Bu grubun kadınları da kapsadığını belirtmek elzemdir. Özellikle kadınların nüfusumuzun %50'sinden fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde, bunu göz ardı eden herkes Allah'a karşı büyük bir haksızlık etmiş olur. Devamında gelen İza kumtum ile salati ifadesini görüyoruz. Kur'an'a göre salat nedir? Başlıklı videomu izlediyseniz salat kelimesinin anlamının bağ kurmak olduğunu ve ritüel namaz olmadığını uzun uzun açıklamıştım. Burada İza zaman kelimesi ilk mantık silsilesinin başlangıcını sunuyor. Şu olduğu zaman. Geleneksel tercümelerde eğer namaza hazırlanıyorsanız o zaman abdest alın gibi. Kur'an'da koşullu bir ifade yer aldığında koşula bağlı olan eylemin onu takip eden eylem gerçekleşmeden önce tamamlanması gerekir. İza ile belirtilen olay olmadan fe yapılmaz. Dolayısıyla yüzeysel bir bakış açısıyla kişi namaza durmak istediği her an abdest alması gerektiğini savunabilir. Oysa bugün gelenekçilerin bu uygulamayı katı bir şekilde takip etmediklerini görüyoruz. Bu tabloda feksilu vucuhekum ve eydiyekum ilal merafik kısmı analiz ediliyor. Bu kısmında geçen gusül kelimesi yalnızca yüzün fiziksel olarak yıkanması veya temizlenmesi anlamına gelmez. Evet, yıkama veya kir giderme anlamlarına da gelebilir. Ancak kesinlikle sadece yüzün fiziksel olarak yıkanmasını kastetmez. Örneğin Allah sizi günahlarınızdan arındırsın, gusül şeklinde de kullanılır. Bu durum, yıkama eyleminin salt fiziksel bir hareketten ziyade manevi arınma ve niyetle ilişkili daha geniş bir anlama gelebileceğini gösterir. Burada geçen vucuh kelimesi sadece yüz anlamına gelmez. Örneğin 2. sure 112. ayette de kullanıldığı gibi, kişi kendini bütünüyle Tanrı'ya teslim ettiğinde yönünü ve odağını ona göre hizalar. Dolayısıyla bu terim bir yönelim ve niyet anlamını da kapsar. Sırada eydiyeküm kelimesi var. Yine bu kelimede fiziksel elleri değil, daha ziyade size yardımcı olan destekçileri veya bir ağ içerisindeki kişileri ifade eder. Kur'an'da birçok yerde kullanılan bu kelime, gelenekçi çevirilerde ısrarla hatalı çevrilmektedir. Örneğin 5. sure 38. ayette, hırsızın elinin kesilmesi şeklinde tercüme edilerek Kur'an'ın bütünlüğüne ve mesajına tamamen zıt bir tercüme yapmışlardır. Kur'an'da hırsızın elinin kesilmesi diye bir emir yoktur. Aynı ayet içerisinde bu eydiyekum kelimesinin iki farklı yazımı mevcuttur. O kısma geldiğimizde bu kelimeye tekrar bakacağız. Şimdi merafik kelimesine odaklanıyoruz.
Merafiki kelimesinin kök anlamına bakarsak, fayda sağlamak, yardım etmek anlamları vardır. Rafik, sözlüklerde arkadaş, yoldaş, refakat eden kimse anlamlarıyla da kullanılır. Bu nedenle dirseklere kadar şeklindeki dar fiziksel yorum yerine, güvenilir yol arkadaşlarına kadar uzanan bir destek ağını temizlemek, güçlendirmek ve doğru temellere oturtmak şeklinde daha bütüncül bir anlam ortaya çıkmaktadır. Bu noktaya kadar olan kısmı birleştirdiğimizde ayetin şu mesajı verdiğini söyleyebiliriz. Ey güvenliği sağlayanlar, insanlar arasında doğru bağlar kurmak istediğiniz zaman önce kendinizi arındırın, yönelim ve niyetinizi düzeltin. Ardından size destek olan yol, arkadaşlarınızı da bu arınma sürecine dahil edin. Böylece salat, bağ kurmak, toplumsal etikle bütünleşir. Ayetin devamında "Vemsehu bi rusikum ve erculekum ilal kâbeyn" ifadesi gelir. Buradaki rusikum kelimesi Bakara 339'da olduğu gibi sadece başlar değil, liderlik ve yönetim konumlarını da ifade eder. Dolayısıyla ayet, liderlerin de bu arınma ve doğruluk sürecinden geçirilmesini, denetlenmesini ve ıslah edilmesini talep eder. Rus kelimesinin belirli bir bağlamda en üst kısmı, liderliği veya seçkin kesimi ifade ettiğini ortaya koyan 3. sure 136. ayetinde "Başlarınızı tıraş etmeyin" diye yanlış çevrildiğini Beyt Hac Umre başlıklı videomda değinmiştim. Ayrıca Bakara 239'da Rus kelimesi geleneksel tercümelerde ana olarak çevrilmiştir. Ercül terimi, harekete geçen ve fark yaratmak için çaba gösteren kimseler anlamına gelen rical kökünden türetilmiştir. Ercülekum kelimesi, Hac 107'deki kullanımına bakıldığında toplumsal ilerlemeyi sağlayan önemli insan gruplarını kapsadığı görülüyor. Bu kişilerin çeşitli uzak yerlerden geldiklerini ve nüfuz ele otorite sahibi olduklarını ayet göstermektedir. Böylece ayet sadece bireyleri değil, toplumun lokomotif gücü olan kesimleri de sorumluluk altına alır. Arınma, hem yönetici kadroları, hem de hareketi taşıyan kitleleri içine alan kapsamlı bir dönüşüm sürecine dönüşür. Rical ve Nisa başlıklı video serimde uzun uzadıya rical kelimesinin erkek, Nisa kelimesinin kadın demek olmadığını açıklamıştım. Özet olarak ercün kelimesi fiziksel ayağı değil, toplumsal ilerlemeyi sağlayan önemli bir insan grubunu ifade eder. Kur'an'da Kabe terimi kesinlikle Arabistan Mekke'sindeki küp şeklindeki taş bina demek değildir. Günümüz Kabe'si bir pagan tapınağıdır ve milyonlarca insanın Allah'a şirk koştukları yerdir. Bu konuyu Beyt Hac Umre videomuzda detaylı açıkladık. Kabe. Peki Kabe ne anlama gelir Kur'an'da? Kabe, yücelik, onur, seçkinlik ve odak noktası demektir. Seçkin, onurlu ve saygı gören, ilgi odağı olan ve bu ilgiyi üzerinde toplayan herkes. Evet, topuk da bir çıkıntıdır ve dolayısıyla bir odak noktasıdır ayağımızda. Ama burada kastedilen fiziksel bir odak noktası değildir. Aradaki anlam farkı gerçekten büyük. Sonuç olarak Maide 6'yı şöyle okuyabiliriz. Güven toplumunu inşa etmek için önce kendinizi ve niyetinizi arındırın. Ardından liderlik özelliklerinizi ve yöneticilerinizi temizleyin. Nihayet toplumsal ilerlemeyi taşıyan grupları yüce ve onurlu bir konuma yükseltin. Bu slaytta gunup terimi kenarda durmayı veya bir şeyden uzakta olmayı ifade eder. Örneğin Allah, Kur'an'da 28. sure 11. ayette bir kişinin doğrudan eylemin bir parçası olmadan uzaktan izleyebileceğine işaret eder. Kenarda durmak, bir durumun cunubunda, yanındaşı kenarında olmaktır. İlginçtir ki aynı kök, kültüre entegre olmamış ve toplumda marjinal konumda bulunan kişiler, yani ecnebi, yabancı, için de kullanılabilir. Bu terimin cinsel bir çağrışım taşıdığı şeklinde yanlış yorumlanması şaşırtıcıdır ve kelimenin asıl anlamıyla örtüşmemektedir. Tahara terimi elbette temizlemek veya arınmak anlamına gelir. Ancak bu arınma sadece bedensel bir temizlikten ibaret değildir. Eğer her şeyi cinsel ve bedensel kaygılarla ilişkilendirme eğiliminden kurtulursak, Kur'an'ın kişiliğimize ve eylemlerimizin ardındaki niyetlere hitap ettiğini görmeye başlayabiliriz. Kur'an'daki temizlik tartışmaları, öncelikle bedensel temizlikten ziyade kişinin niyetlerine odaklanır. Kur'an'da tahara kavramı daha geniş bir anlamda kullanılır. Örneğin Allah, iman eden ve salih ameller işleyenlerin altından ırmaklar akan bahçelere girerek ödüllendirileceğini belirtir. Bu metafor, fiziksel eşlere değil, manevi bir saflık haline ve kişinin niyetlerinin niteliğine işaret eder. Allah taharadan bahsettiğinde bizi zihnimizi ve niyetlerimizi arındırmaya teşvik eder. Yine buraya kadar kelimelerin doğru anlamlarını açıkladığımız kısmın doğru tercümesini verelim ve eğer uzaklaştıysanız Allah'ın rehberliğinden, o halde içinizdeki, zihninizdeki, niyetinizdeki bütün kirlerden, kötü düşüncelerden arının. Bu bağlamda merda terimi fiziksel hastalık değil manevi olarak ya da psikolojik olarak zayıf durumda olma durumunu ifade eder ve sefer terimi de bilgi arama ve Allah'a yakınlaşma çabasıyla yapılan yolculuğu ifade eder. Kişisel gelişimin ve keşfin önemini vurgular.
cünüp gibi terimlerin ne kadar kolaylıkla cinsel anlamlara çekilmiş olması ve sadece bedensel işlevlere ve tuvalet gibi bağlamlara indirgenmiş olması oldukça şaşırtıcı. Gaiti kelimesi de ki genellikle yerden aşağıda veya kazılmış bir şeyle ilişkilendirilen her türlü oyuk veya çukuru ifade eden gain vavta kökünden gelir. Bu terimi anlamını zayıflatacak şekilde tuvaletlere indirgemek yerine onun aşağılık veya bayağı niyetlerle ilişkilendirme halini ifade ettiğini kavramalıyız. Bağlamına baltığımızda ki buraya kadar çevirilerde içsel bir arınmadan bahsediyor, o halde bu kelime tuvaletlerden bahsetmemektedir. Allah'ın sizin tuvaletten gelince elinizi yıkayıp yıkamadığınızla ilgilendiğini düşünmek gerçekten yüce yaratıcıyı yeterince takdir edemediğinizin göstergesidir. Tuvaletten geldiğinizde elinizi yıkamanız gerektiği aklı başında herkesin zaten bilmesi gereken bir şeydir. Bunun için ayete veya ilahi kitapta buna yer vermeye önem arz edecek bir durum değildir. Kur'an'da Nisa kelimesinin kadın demek olmadığını, Rical ve Nisa başlıklı videoda uzun uzadıya anlatmıştık. Eğer Nisa kelimesi geleneksel anlayışla sadece kadınlar olarak anlaşılırsa çarpık bir bakış açısına yol açar. Bu durumda her şeye cinsel sapıklık derecesinde bakan bir geleneksel anlayışla bu ayete bakan erkekler kadınların kendileri için her an tahrik edici bir unsur olarak algılıyor. Oysa Kur'an'a göre zaten mümin güven veren, Müslim barışı tesis eden insanlar için böyle bir durum söz konusu bile olmamalıdır. Kur'an, nas, insanlar ifadesinin hem erkekleri hem de kadınları kapsadığını, kendini tek bir cinsiyetle sınırlamadığını açıkça ortaya koyar. Konuyu cinsel çekim gibi basit yaklaşımlara indirgemek yerine ortak arzulara ve insani deneyime odaklanmak gerekir. Nisa kelimesi daha önce de açıklandığı gibi henüz kendi ayakları üzerinde duramayan, zayıf, gelişme aşamasında ya da gelişme potansiyeli olan insan demektir. Burada maen kelimesi su manasında değildir. Yine ayetin bağlamı düşünüldüğünde fiziksel bir sudan ya da yağmurdan bahsetmediği açıktır. Burada kastedilen anlam bilgi ilahi kılavuzluktur. 21. sure 30. ayetteki her canlı şeyi sudan yarattık. Ayeti düşünüldüğünde yaratılışın fiziksel maddi yönünden ziyade bilgelik ve ilahi kılavuzluktan bahsettiği açıktır. Yine buraya kadar kelimelerin doğru anlamlarını açıkladığımız kısmın doğru tercümesini verelim. Ve eğer Allah'ın sizi temizleyen bilgelik ve ilahi rehberliğini, suyu bulamadıysanız ve eğer manevi olarak ya da psikolojik olarak bir zayıflık durumundaysanız veya bilgi arama ve Allah'a yakınlaşma çabasıyla yolculuk halindeyseniz, bu yolda uğraş veriyorsanız veya aşağılık veya bayağı niyetler içerisindeyseniz veya henüz kendi ayakları üzerinde duramayan, zayıf, gelişme aşamasında ya da gelişme potansiyeli olan insanlarla münasebet içerisindeyseniz. Bu tabloda feteyemmemu saiden tayyiben femsehu bi vucuhikum ifadesi analiz ediliyor. Teyemmüm kelimesi suyla ya da toprakla ellerinizi yüzünüzü ovuşturmak demek değildir. Bu kavramın köküne bakarsak eğer elde etmeyi hedeflemek, niyet etmek, yönelmek anlamlarına geldiğini görüyoruz. Saiden kelimesinin kök anlamına bakarsak yükselmek, tırmanmak, koşmak anlamlarına geldiğini görüyoruz. Teyemmemu siden ise bizi niyetlerimize odaklanmaya ve onları belirli bir hedefe yöneltmeye teşvik eden bir anlama götürür. Bir şeye kendinizi adadığınızda hedeflerinize doğru bir tırmanışa geçmiş olursunuz. Kur'an bunu kişinin zorlu ve yokuş, yukarı bir yolculuğa katlanmak zorunda kalabileceği fikriyle tasvir eder. Arınma, teyemmüm için temiz kum bulma talimatının ayette hiçbir dayanağı yoktur. İnsanlar tarafından yayılan bu kumla toprakla temizlenmeye çalışma fikrinin ilahi rehberlik bağlamında Kur'an'ın söyledikleri ile gerçek anlamıyla örtüşmemektedir. Bu iyi niyet ve arınma hedefine ulaşmak için çaba göstermeliyiz. Zira bu yolda ilerlemek soylu bir yükselişi temsil eder. Aynı ayette iki farklı yazılışla burada eydikum kelimesi sunmak, kendimizden, içimizden sunmak ve içindeki cevher anlamındadır. Yine buraya kadar kelimelerin doğru anlamlarını açıkladığımız kısmın doğru tercümesini verelim. O halde yücelmek, yükselmek için niyet et, kararı ver. Sonra o niyete ulaşmak için odaklan ve içindeki kirleri, kötü düşünceleri silip at. Bu tabloda minhu ma yuridu Allahu liyec'ale aleykum min harac cümlesi ele alınıyor. Mesaj nettir. Allah sizin zorlu bir hayat yaşamanızı istemiyor. Biraz açarsak burada söyleneni, Allah size her sabah içtimaya kalkıp elinizi yüzünüzü yıkadınız mı diye emirler veren bir ilah değildir. Burada söylenenler sizin içsel dünyanızın ve kişiliğinizin, olgunluğunuzun ve bilgeliğinizin artması içindir. Bu ayetin sonunda onun amacını şöyle belirtir. Yutimme kelimesi tamamlamak anlamına gelir. Tıpkı onun şükretmemiz ve onu tanımamız için üzerimizdeki nimetlerini tamamlaması gibi. Bu özet slide, Maide 6 ayetinin bütüncül çevirisini sunuyor. Şimdi ayetin tümünün doğru tercümesini baştan itibaren okuyalım.
Ey güvenliği sağlayanlar, birbirinizle bağlarınızı doğru bir şekilde kurabilmek istediğiniz zaman o halde temizleyin, yönelim ve niyetinizi daha odaklanmak için ve yardımcı olan destekçi ve yoldaş arkadaşlarınızı da ve temizleyin, arındırın. Liderlerinizi, liderlik özelliğinizi ve yücelik onurluluk, seçkinlik konumunda toplumsal ilerlemeyi sağlayan bir insan grubu olana kadar ve eğer uzaklaştıysanız Allah'ın rehberliğinden, o halde içinizdeki, zihninizdeki, niyetinizdeki bütün kirlerden, kötü düşüncelerden arının ve eğer Allah'ın sizi temizleyen bilgelik ve ilahi rehberliğini, suyu bulamadıysanız ve eğer manevi olarak ya da psikolojik olarak bir zayıflık durumundaysanız veya bilgi arama ve Allah'a yakınlaşma çabasıyla yolculuk halindeyseniz, bu yolda uğraş veriyorsanız veya aşağılık veya bayağı niyetler içerisindeyseniz veya henüz kendi ayakları üzerinde duramayan, zayıf, gelişme aşamasında ya da gelişme potansiyeli olan insanlarla münasebet içerisindeyseniz, o halde yücelmek, yükselmek için niyet et, kararı ver. Sonra o niyete ulaşmak için odaklan ve içindeki kirleri, kötü düşünceleri silip at. Allah sizin zorlu bir hayat yaşamanızı istemiyor. Sizin duygu ve düşüncelerinizi arıtmak, niyetleriniz temizlemek, sizin hayatınıza kılavuzluk edecek bilgiyi size tam olarak iletmek istiyor. Sonuç bölümünde verilen mesaj şudur. Ayetin doğru çevirisini okuyunca Kur'an'ın muhteşem diline, iç dünyamıza hitabetine hayranlığım tekrar artıyor ve aynı zamanda yıllardır, yüzyıllardır bizi Allah'ın rehberliğinden alıkoyanlara kızgınlığım da. Ve Allah'ın kendi, arı, diri sözlerine bizi ulaştırdığı için şükrediyorum ve kendimi arıtmak, temizlemek ve yüceltmek için en iyisini yapmaya daha çok odaklanıyorum. Son olarak Kur'an bize şunu hatırlatır. İnsanlara Allah'ın vahyine uymaları söylendiğinde çoğu zaman atalarının uygulamalarına bağlı kalarak karşılık verirler. Oysa ataları doğru, bir kavrayıştan yoksun olabilirler. Umarım bizler körü körüne başkalarını takip edenlerden olmayız. Sorgularız ve Allah'ın yardımıyla inşallah doğrulara ulaşırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.